Bilim ve teknoloji bize hep aynı şeylermiş gibi gelir. Bilim, doğanın çalışma prensibini, kurallarını ve düzenini anlama ve açıklama amacı taşırken teknoloji daha çok biz insanlara doğayı amaçlarımız doğrultusunda kullanma fırsatı verir. Atalarımız binlerce yıl önce daha anlam arayışına girmeden, yani bilimle tanışmadan çok önceleri teknolojiyle tanışmıştı. Bitkileri kullanıp kıyafet ve ev, taşları yontup balta ve ok, hatta tapınak yapıyorlardı. Günümüzde birçok hayvanın anlık çıkarları için alet kullandığını görüyoruz. Kargalar, maymunlar, yunuslar, filler, timsahlar, kemirgenler, böcekler, balıklar, deniz kestaneleri, ahtapotlar ve dağ niceleri. Muhtemelen ilk insanlar günümüz hayvanları gibi alet kullanımını tamamen tesadüf eseri keşfettiler. Fakat aralarında küçük bir fark vardı. Biz öğrendiklerimizi nesiller boyu aktarmayı ve aktarırken de geliştirmeyi başardık. İnsanlar bilimi keşfettikçe doğayı daha korkusuz bir şekilde gözlemlemeye ve gördüklerini taklit etmeye başladı. Taklit öğrenmenin ilk basamağıdır. Gördüğümüz şeylerin faydasını ve amacını anlamasak bile sadece taklit ederek bir şeylerin çalışma prensibini bir süre sonra anlayabiliriz. İnsanların binlerce yıl boyunca icat ettiği aletlerin çoğunun hikayesinde bilimsel bir kökenden çok taklit olduğunu görmemiz olasıdır. Atalarımızın teknik bilgisinin aktarılarak nesilden nesile ve bölgeden bölgeye büyük değişiklikler gösterdiğini en basitinden el baltalarında çok net bir şekilde görüyoruz. Bu bahsettiğim teknik değişimler ortalama 700 bin yıldan fazla bir zamanı kapsıyor. Bilgi aktarımına rağmen teknolojik gelişimimiz o kadar uzun yıllar aldı ki ilk tekerleğin kullanımı bile ancak bundan 6 bin yıl öncesi kadar yakın bir zamanda muhtemelen tesadüf eseri gerçekleşti. Bilginin birleştirilerek yeni bir şeyler icat etme süreci düşündüğümüz kadar hızlı olmadı. Şimdilerde tabii ki birden fazla bilgiyi birlikte kullanma becerimiz sayesinde her saniye yeni mekanik ürünler tasarlayabiliyoruz. Fakat eskiden birkaç bilgiyi bir araya getirmek veya farkına varmak biraz zekanıza, biraz da o an ilham gelmesine bağlıydı. Tıpkı sıcak su dolu bir küvette yıkanırken suyun taşmasını fark etmeniz veya hamam tasının yüzerken sabununuzun elinizden kayıp suyun altına gitmesini izlemeniz gibi. Anlık bir ilham gelmeliydi. Hamamın havuzunda yüzen kadınları değil de taşırdıkları suyu fark eden kişi ilgisini en çok çeken şeyin bilim olduğunu biliyordu. Sirakuza sokaklarında çırılçıplak bir şekilde "Evreka, Evreka" diye bağırarak koşan bu genç adamın hikayesi işte burada meşhur olmuştu. Din ve mitolojik hikayeleri bir kenara koyup sadece aklın ve düşüncenin kazançlarını yücelten bu adam M.Ö. 287 yılında Sicilya'da bir liman şehri olan Sirakuza'da dünyaya gelen Arşimet'ten başkası değildi. Sirakuza, antik Grek çağlarında bile amfitiyatrosu, kültürü ve mimarisiyle meşhur, Akdeniz Havzası'nın en büyük askeri gücü olan politik bir bölge konumundaydı. Arşimet de bu köklü şehrin aristokrat ailelerinden birinin çocuğuydu. Babası Fidias, Sirakuza kentinin ve kralının baş astronomu ve meşhur gökbilimcisiydi. Gecelerin açık ve güzel olduğu zamanlarda oğluyla birlikte sahilde oturur, gökyüzünü izler ve ona yıldızları anlatırdı. Sorumluluk sahibi bir baba ve meraklı bir oğlan için çok kıymetli güzel zamanlardı. Arşimet daha çocukken bile yeni fikirler üretecek kadar zeki ve onları savunacak kadar da cesurdu. Kral 2. Eron, genç Arşimet'in bu aykırı özelliklerin çok çabuk farkına vardı. Ve kendisinin uzun vadeli bir yatırım olacağını düşünerek antik dünyada bilinen en bilgi adamlardan eğitim almak üzere zamanının bilim şehri olan İskenderiye'ye gönderdi. M.Ö. 330-275 yılları arasında yaşayan Büyük Öklit'in matematik okulu da buradaydı. Öklit, Arşimet'in bir idolü, aynı zamanda mentörüydü. Bu bilgi adam genç Arşimet'in İskenderiye'deki tüm kütüphanelerden kolay ve hızlı bir şekilde faydalanmasını da sağlamıştı. Ergenliğinin en güzel zamanlarını burada kitapların ve fikir tartışabileceği dostların arasında geçiren Arşimet 20 yaşına geldiğinde yatırımcısı Kral Hieron tarafından Sirakuza kentine geri çağrılmıştı. Öklit, kralların dahileri her zaman kendi çıkarları için kullanacağını bilecek kadar deneyimli ve yaşlı bir bilgeydi. Bu yüzden genç Arşimet'in İskenderiye'de kalmasını istedi ve kralın ondan isteyeceği muhtemel şeyleri ona anlattı. Ama onu bir türlü ikna edemedi. Arşimet mentörünün söylediklerini kulak arkası yapmadı. Bu yüzden aynı zamanda aile dostları olan Kral Hieron'dan siyasete ve savaş konularına kesinlikle katılmama sözü aldı ve sadece bilim yapmak şartıyla Sirakuza'ya geri döndü. Geri dönüş yolculuğu esnasında çıkan büyük bir fırtına gemilerini savuruyor ve gövdenin büyük dalgalar ile su dolmasına neden oluyordu. Bu kıyametin ortasında karaya ve ailelerine kavuşmak için tanrılarına dualar ederek ağlayan denizcilere bakan Arşimet'in aklına çok zekice bir fikir geldi. Bu yolculuğu bir şekilde atlattıktan sonra bu yeni projesi üzerinde kısa bir süre çalıştı. Çünkü bu projenin çok da zor olmayan basit bir tasarım yapısı vardı. Aslında projesi içi spiral halde dönen uzun bir borudan, sonsuz vidadan ibaretti. Fakat işe yarayabilirliği nedeniyle harika bir icat olmuştu. Spiral elle döndürülüyor ve döndükçe aşağıdan aldığı suyu döndürerek yukarıya doğru taşıyordu.
Bu icat tasarımının ve kullanımının kolaylığı sayesinde daha sonra batmakta olan kargo gemilerinin içindeki suyu boşaltmak için kullanılacak ve binlerce denizcinin de kahramanı olmasını sağlayacaktı. Bu icat çok kısa süre sonra sadece gemilerde değil, tarım arazisinin olduğu her yerde tarlaları çok daha hızlı ve kolay sulamak için kullanılmaya başlandı. Kral Hieron, Arşimet'in gelir gelmez çıkardığı bu icattan çok memnundu. Çiftçiler daha çok ürün elde ettikleri için kralın tarlalardan aldığı vergiler artıyor, donanmadaki gemiler batmaktan kurtuluyor. Böylece hem asker hem de donanma eksiği yaşamadan krallığını genişletme fırsatı buluyordu. Kral Hieron çok geçmeden Arşimet'i kendi çıkarları için kullanmaya da başlamıştı. Arşimet'e gençliğinin özgüvenini ve zekasını kullanacak öyle akıllıca görevler veriyordu ki Arşimet problem çözmeye odaklandığı için hikayenin özünde krala hizmet etmesi onun çok da umrunda olmuyordu. Bu görevlerin en ünlüsü Kral Hieron'un Arşimet'e içinde gümüş olup olmadığını, yani kuyumcusu tarafından dolandırılıp dolandırılmadığını taca zarar vermeden öğrenmesini istemesi olmuştu. Taca hiçbir zarar vermeden içinde ne olduğunu bilmek, gerçekten içinden çıkılması çok zor bir görevdi. Günlerce düşündü, taşındı, hesaplamalar yaptı ama bir türlü bulamadı. Bu soruya kafasına o kadar çok takmıştı ki günlerce başka hiçbir şey düşünemez hale gelmişti. Düşünmekten yorgun düşen Arşimet bir gün dinlenmek ve rahatlamak için hamama gittiğinde banyo yapan kadınların suya girdiği an suyu taşırdığını ve vücudunun ne kadarının suya girdiğine bağlı olarak havuzdaki suyun yükseldiğini fark etti. Bu buluş Arşimet'i öyle heyecanlandırdı ki hamamdan çıkıp sokakta çıplak bir şekilde koşarak eski Yunanca'da buldum anlamına gelen Evreka diye bağırdı. Arşimet cevabın tacın yoğunluğu ile saf altının yoğunluğunun aynı olup olmadığını kontrol etmekte yattığını anlamıştı. Eğer taş saf altından yapıldıysa kovaların içindeki taşan su miktarı eşit olmalıydı. Gümüş saf altına göre daha az yoğundur. Bu yüzden aynı ağırlıktaki gümüş bir taş altın bir taştan daha büyük olur ve daha fazla su taşırır. Arşimet önce tacın ağırlığı kadar gümüş ve altın almış. Sonra sırasıyla ağırlıkları eşit olan gümüş, altın ve tacı su dolu bir kaba batırarak taşırdıkları su miktarını belirlemiş. Taşan su miktarını karşılaştırarak sorunu çözmüş ve kralın kuşkusunda haklı olduğunu, kuyumcunun tacın içine bir miktar gümüş koyduğunu anlamış. Günümüzde bu şekilde suyu kullanarak bir objenin hacmini hesaplamaya Arşimet prensibi denir. Arşimet'in bu keşfi kuyumcuya pahalıya patlamıştı. Kuyumcu uzun vadeli kazanç yerine kısa vadeli kolay kazanç yolunu seçtiği için sonunda kellesini vermesine neden olmuştu. Arşimet farkında olmadan kralın emirlerini de yerine getirmeye başlamıştı. Aslında Kral 2. Hieron, Fidas'a duyduğu saygının da etkisiyle Arşimet'e verdiği sözü tutmuştu. Sadece Arşimet'in gitmesinden korkuyordu. Çünkü düşmanları Arşimet'i ele geçirirse Sirakuza'ya karşı silahlar yapmasına neden olabilirdi. Bu yüzden ona bir şart karşılığında sadece bilimle ilgileneceği, istediği sakin yaşam alanında sunmuştu. Barış döneminde yaşadıkları sürece Arşimet hayatını bilime adayacaktı. Fakat olası bir savaş durumunda o da üstüne düşenleri halkı ve Sirakuza kenti için yapmaya hazır olacaktı. Arşimet neredeyse iyice yaşlanana kadar siyasete ve savaş konularına hiç girmemiş, kendisini geliştirip bilimle ilgilenerek hayatını geçirmişti. Arşimet bu uzun huzurlu gençlik yılları boyunca hiç durmadı ve çok şey keşfetti. Neredeyse bütün bilimsel çalışmaları çocukken oynadığı bir oyun olan Stomachiona adındaki oyuncağın etkisiyle gerçekleşiyordu. Bir alanı hesaplamak için kullanılan bu üçgenlerle en karmaşık formüllerin bile üstesinden gelebiliyordu. Arşimet güneşin açısını, boyutunu ve dünya arasındaki mesafenin ne kadar uzun olduğunu bile ölçmeye çalıştı. Dairenin ölçümü, koniler, küreler, silindirler, spiraller, yüzen cisimler, mekanik aletlerin çalışma prensipleri ve pi sayısını keşfetti. Onun bu çalışmaları Sirakuza'yı bilinen dünyanın en meşhur kentleri arasına soktu. Kral 2. Hieron hastalanarak öldükten sonra yerine torunu genç Hieremus geçti. Bu genç hükümdar da çok kısa bir süre içinde muhtemelen danışmanları tarafından bir komploya kurban gitti ve yerine kukla bir kral geçirildi. Bu kral da suikaste kurban gittikten sonra Hannibal tarafına geçen kent birden Roma'nın düşmanı olmuştu. Bu huzurlu kenti ele geçirmek isteyen Romalılar kente karşı ünlü konsüllerinden biri olan Claudius Marcellus'u bir orduyla birlikte Sirakuza'ya gönderdi. Sirakuza kralı ölmeden önce olacakları sezmiş ve Arşimet'ten şehrin savunulması için hazırlık yapmaya başlamasını istemişti. Arşimet hem taş hem mızrak hem de yanan sıvıları düşmana atan mancınıkların, gemileri parçalamak için kullanacakları kaldıraçlı pençelerin ve ayna ışınlarının şemalarını çizmiş, tasarımlarını yapmıştı. Arşimet bunları inşa etmek için tüm ustaları seferber
seferber etti ve silahların kullanımı için halkın eğitilmesini sağladı. Gece gündüz çalışan yaşlı Arşimet bu silahlardan maksimum performans almak için sıralamanın nasıl olması gerektiğini bile planlamıştı. Surların hemen dibinde olacak şekilde kaldıraçlar, hemen arkasında ok ve mızrak atıcılar, en geride de taş atıcı mancınıklar olacak şekilde kaleyi uçtan uca donatmışlardı. Arşimet'in pencerelerinin çalışma prensibine dair birkaç tane farklı teori var. Bunlardan bir tanesi duvarın üzerinden aşağı doğru sarkıtılan kepçe makaralı kaldıraçlar sayesinde çalışıyordu. Bu makine kalenin surlarına asker çıkarmak için yaklaşan bir gemiyi pençe şeklindeki ya da çapa biçimindeki tutacaklar ile kavrar, su yüzeyinden yukarı doğru kaldırır ve ardından aniden denize geri bırakarak geminin parçalanmasını ve su almasını ve askerlerin denize düşmesini sağlardı. Bu gemiyi kaldıracak olan çekme kuvveti askerlerden ve kalenin içindeki büyükbaş hayvanlardan geliyordu. Ama işin en ağır yükü Arşimet'in icat ettiği makara ve palanga sisteminin üzerine bindiği için bu iş düşündüğümüzden muhtemelen daha kolay gerçekleşiyordu. Teorinin farklı versiyonunda ise bu pençenin suyun altında olduğu ve surlardan yuvarlanan büyük kayalar yardımıyla pençenin aniden yukarı kalkmasını sağladığı ve gemiye alttan gelecek darbeler ile delikler açtığı yönündeydi. Bunların her ikisinin de benzer örnekleri günümüzde tekrardan inşa edildi ve doğru bir çalışma düzeni ile işe yarayacağı kısmen de olsa kanıtlandı. Gemilerinin bir yükselip bir denize fırlatıldığını fark edip şok olan askerlerin üzerine daha ne olduğunu bile anlamadan mancınıklar tarafından ok, taş ve ateşli sıvı yağmaya başlıyordu. Sirakuza'yı tanrıların koruduğunu düşünmeye başlayan askerler saldırıya geçtikleri esnada kalenin etrafında dolaşan herhangi bir hareket halinde bir tahta bile gördüklerinde korkuyla dolup taşıyorlardı. Sirakuza'nın cahil halkı bile bunun tanrının bir mucizesi olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ama Arşimet bunun matematiğin eşsiz gücü olduğunu onlara bir türlü anlatamıyordu. Romalılar Sirakuza'nın bu görülmemiş savunması karşısında dehşete düşmüştü. Dinlenip toparlanıp tekrar saldırmalarına rağmen Sirakuza'yı bir türlü ele geçiremiyorlardı. Gemilerinin mancınıkların taşlarının yetişmediği bir mesafede demirleyen Romalıları daha da deliye döndürmek için Arşimet'in aklına çılgınca bir fikir geldiği rivayet edilir. Ölüm ışınları olarak bilinen bu silah halkın elindeki tüm ayna ve çeliklerin parlatılması daha sonra birleştirilmesiyle icat edilmişti. Kıyılara doğru açılarla yerleştirilen yüzlerce ayna yakından geçen bir gemiye dik açıyla yansıtıldığında kısa zamanda alev almaktaydı. Günümüzde bu aynaların silah olarak kullanıldığına inanma fikri oldukça zor. Çünkü yapılan deneylerde anlaşıldı ki böyle bir şeyin gerçekleşmesi için en az 3000 adet ayna ve hepsini iyi yöneten keskin nişancıyla donatılmış deneyimli askerler olması gerekiyor. Her şey istenildiği gibi olsa bile teknelerin yön değiştirmesi, havanın bulutlu olması ve keskin güneş ışığının saatinin kaçırılması gibi ordudan bağımsız çok fazla yan etkenler de var. Görünüşe göre ölüm ışını çok ekipman ve zaman aldığı için hiç de pratik görünmüyor. Yani aslında Arşimet'in aynası birçok deneyden geçmediği için halen bir silah olarak sayılmıyor. Bu hikaye belki de inanılması güç olan bir efsaneden başka bir şey değil ama hayalini kurmak bile ancak Arşimet'e yakışacak bir fantezi olurdu. Claudius Marcellus bunca yaşanan karşısında ister istemez Arşimet'in mühendislik zekasına karşı bir hayranlık duymuştu. 2 yıl süren kuşatmanın sonunda çözümün savaşarak olmayacağını anlayan Marcellus, şehrin su, gıda ve asker temininin önüne geçerek şehri nefessiz bıraktı ve ablukaya aldı. Plutarus tarafından aktarılan popüler rivayete göre Arşimet M.Ö. 212 yılında şehir ele geçirildiği esnada matematiksel bir hesapla uğraşıyordu. General Marcellus Arşimet'in değerli bir bilim insanı olduğunu biliyordu ve zarar görmemesi için askerlerine emir vermişti. Fakat askerlerden biri Arşimet'in yanına geldiğinde Arşimet kendini hesaplamalara öyle kaptırmıştı ki askerin sorularına cevap vermeye tenezzül bile etmemişti. İddiaya göre asker Arşimet'in dikkatini çekmek için çizdiği çemberleri bozdu. Ve Arşimet de ona Latince "Noli tubera circulos meos" yani "çemberlerimi bozma" diye bağırdı. Arşimet'in kim olduğunu ve ne yaptığını anlamayan asker sinirlenerek Arşimet'i oracıkta öldürdü. Arşimet'in kesik başı ömrünü adadığı matematik hesaplarının ve çemberlerinin arasına düşüverdi. Bugün sahip olduğumuz ve kurduğumuz bu medeniyeti fikirleri ve çalışmaları uğruna ömrünü ve hayatını vermiş Arşimet gibi bilim insanlarına borçluyuz. Teşekkürler Arşimet, ışıklar içinde uyu. Seni dünyayı hareket ettiren adam olarak anıyoruz.